Tolstoy, İnsan neyle yaşar? Simon adındaki bir ayakkabıcı ailesiyle küçük bir kulübede yaşıyor ve geçimlerini zanaatıyla sağlıyordu. Kendisine ait ne bir evi ne de bir arazisi vardı. Yaptığı işten çok para kazanamıyordu. Oysa geçinmek zordu. Bütün kazancı ailesinin yemesine içmesine gidiyordu. Simon karısıyla bütün kış boyunca tek bir koyun derisi paltoyu paylaşmıştı. Fakat o da artık lime lime olmuştu. 2 yıldır yeni bir palto için koyun derisi satın almak istiyordu. Kış gelmeden az da olsa bir miktar para biriktirmişti. Karısının para kutusunda 3 rublelik bir banknot duruyordu. Köydeki müşterilerin de Simon'a 5 ruble 20 kopek borcu vardı. Böylelikle bir sabah koyun derilerini almak için köye gitmek üzere hazırlandı. Gömleğinin üstüne karısının yamalı pamuklu ceketini, onun da üstüne kendi kumaş paltosunu giydi. 3 rublelik banknotu cebine koydu. Kendisine ağaç dalından bir değnek kesti ve kahvaltısını edip yola koyuldu. Bugün alacağım olan 5 rubleyi toplarım diye düşünüyordu. Bendeki 3 rubleyi de ekleyince kışlık palto için koyun derisi satın almaya yetecek kadar param olacak. Köye gelince köylülerden birinin kulübesine uğradı. Ama adam evde yoktu. Köylünün karısı parayı gelecek hafta ödeyeceklerini söyledi. Ancak o an ödeyemeyeceğini söyledi. Simon başka bir köylüye gitti. Köylü hiç parası olmadığına yemin ediyor ve sadece Simon'un tamir ettiği bir çift çizmenin parası olan 20 kopyayı ödeyebileceğini söylüyordu. Bunun üzerine Simon koyun derilerini veresiye almak istedi ancak satıcı ona güvenmedi. Ancak parayı getirdikten sonra derileri alabilirsin dedi. Alacak peşinde koşmanın nasıl olduğunu iyi bilirim. Ayakkabıcının o gün yapabildiği tek iş tamir ettiği çizmeler için 20 kopyayı ve bir köylünün kendisini tabanlarını deri pençe vurması için verdiği keçeden yapılmış çizmeleri almak olmuştu. Simon'un morali bozulmuştu. 20 kopyayı vodkaya harcadı ve hiç deri alamadan evinin yolunu tuttu. Sabah gelirken ayazı kemiklerinde hissetmişti ama şimdi vodka içtikten sonra üzerinde koyun derisi palto olmadığı halde soğuğu hissetmiyordu. Bir elindeki değnekle buz tutmuş toprağa vurarak diğer eliyle de keçeden yapılmış çizmeleri havada sallayarak güçlükle yürüyordu. Kendi kendisine "Hiç üşümüyorum" dedi. "Üzerimde koyun derisi palto olmasa da. Azıcık içtim. Şimdi içki damarlarımda akıyor. Koyun derisi paltoya ihtiyacım yok. Giderim yoluma ve hiçbir şey için üzmem kendimi. İşte böyle biriyim ben. Umurumda bile değil. Koyun derisi olmadan da yaşayabilirim. İhtiyaç duymuyorum. Karım kızacak elbette. Gerçekten de çok ayıp bir şey. Siz bütün gün çalışın, onlar paranızı vermesinler. Dur biraz. O parayı getirmezsen yemin olsun derini yüzeceğim. Nasıl getireyim? 20 kopek, 20 kopek ödüyor. 20 kopek benim ne işime yarar? Ben de içkiye harcadım. Tek yapabileceğim bu. Eli dardaymış. Öyle diyor. Öyledir belki ama ya ben darda değil miyim? Senin evin, sığırların, her şeyin var. Benimse içinde durduğum şu ayakkabı tamirhanesinden başka neyim var? Sen kendi hububatını yetiştiriyorsun. Bense arpa, buğday, mısır hepsini satın almak zorundayım. Ne kadar kısarsam kısayım haftada 3 ruble sırf ekmeğe harcamam gerekiyor. Eve geliyorum, bakıyorum ekmek bitmiş. 1,5 ruble daha masraf etmem gerekiyor. Bu yüzden şimdi borcunu ödeyeceksin. Başka saçmalık duymak istemiyorum." Bu arada neredeyse dönemeçteki kiliseye varmıştı. Yukarı doğru bakınca kilisenin arkasında beyazımsı bir şey gözüne çarptı. Hava gittikçe kararıyordu. Ayakkabıcı gördüğü şeye dikkatle baktıysa da ne olduğunu çıkaramadı. Daha önce burada hiç beyaz taş yoktu. Bir öküz olabilir mi? Öküze benzemiyor. İnsan kafası gibi ama çok da beyaz. Ayrıca burada kimin ne işi olsun ki? Baktığı şeyi iyice görene kadar yaklaştı. Şaşkınlık içerisinde o şeyin gerçekten bir insan olduğunu gördü. Bir adam kilisenin duvarına yaslanmış,
kımıldamaksızın oturur vaziyette duruyordu. Üzerinde giysi yoktu ve ölü mü yoksa sağ mı olduğu anlaşılmıyordu. Ayakkabıcı dehşet içerisinde kalmıştı. İçinden birisi adamı öldürüp soyarak buraya atmış. Bu işe karışırsam başım kesin belaya girer diye geçiriyordu. Bu düşünceyle yoluna devam etti. Adamı görmemek için kilisenin önünden geçti. Bir süre gittikten sonra dönüp arkasına baktı ve adamın artık duvara yaslanmadığını, kendisine doğru bakıyormuş gibi kımıldadığını gördü. Ayakkabıcı daha da büyük bir korkuya kapıldı. Yanına geri mi dönsem yoksa yoluma devam mı etsem? Yanına gidersem başıma korkunç şeyler gelebilir. Adam kim bilir neyin nesi. İyi bir sebepten buralara gelmemiştir. Yanına gidersem atlayıp boğazıma yapışır. Nasıl kurtulacağım sonra? Boğazıma yapışmasa bile gene de başıma dert almış olurum. Çıplak bir adamla ne yaparım? Üstümdeki giysiyi de çıkarıp veremem ya. Bir an önce buradan uzaklaşmaya bakayım diye düşündü. Ayakkabıcı bu düşünceyle tapınağı arkasında bırakarak hızlı hızlı yoluna devam ediyordu ki birdenbire içinden bir vicdan azabı duydu ve yolun ortasında durdu. "Sen ne yapıyorsun Simon?" dedi kendine. Adam orada perperişan halde, sense korkudan sıvışıyorsun. Ne zaman zengin oldun da haydutlardan korkar oldun. Utan Simon, utan. Böylelikle geri döndü ve adamın yanına gitti. Simon adama yaklaştı ve yüzüne baktı. Genç bir adamdı. Vücudu sapasağlamdı. Hiçbir yerinde yara bere yoktu. Sadece belli ki çok korkmuştu ve soğuktan donmak üzereydi. Orada arkasına yaslanmış oturuyordu. Başını kaldırıp Simon'a bakmadı. Baygın gibi gözüküyordu. Gözlerini açamıyordu. Simon genç adama iyice yaklaştı. Adam kendine gelir gibi oldu. Başını çevirip gözlerini açtı ve Simon'un yüzüne baktı. Bu tek bakış Simon'un adama kanının kaynamasına yetti. Keçe çizmeleri yere bıraktı. Kemerini çözerek çizmelerin üzerine koydu ve kumaş ceketini çıkardı. "Konuşarak vakit harcamayalım," dedi. "Gel giy şu ceketi hemen." Simon adamı dirseklerinden tutarak kalkmasına yardım etti. Genç adam ayağa kalkınca Simon adamın temiz ve sağlıklı bir vücuda, biçimli el ve ayaklara, iyi ve nazik bir insanın yüzüne sahip olduğunu gördü. Ceketini adamın omuzlarına attı ama adam ceketin kollarını bir türlü bulamıyordu. Simon adamın kollarını geçirmesine yardım etti. Ceketi onun üzerine sıkıca oturttuktan sonra kemeri de beline dolayarak ceketin vücuda adam akıllı sarmasını sağladı. Simon kendi yırtık kasketini de çıkararak adamın başına taktı. Ancak kendi başı üşüyünce "Benim başımda neredeyse saç yok. Oysa onun uzun kıvırcık saçları var," diye düşündü ve kasketini tekrar kendi başına taktı. "Ayağına giyecek bir şeyler versem daha iyi olacak," diye düşünerek adama oturmasını söyledi. Keçe çizmeleri giymesine yardım ederek ona "İşte oldu arkadaşım. Şimdi hareket et ve ısın. Diğer sorunlar sonra hallolur. Yürüyebilecek misin?" dedi. Adam ayağa kalkarak nazik bir şekilde Simon'a baktı. Ama hiçbir şey söyleyemedi. "Neden konuşmuyorsun?" dedi Simon. "Burası çok soğuk. Burada kalamayız. Eve gitmemiz lazım. Benim değneğimi al. Kendini güçsüz hissedersen değneğe yaslan. Haydi şimdi yürü bakalım." Genç adam yürümeye başladı. Yürümekte zorlanmıyor, geride kalmıyordu. Giderken Simon adama sordu. "Neredensin?" "Bu taraflardan değilim." "Ben de öyle düşünmüştüm. Bu civardaki insanları tanırım." "Peki ya kilisenin orada ne yapıyordun?" "Bunu söyleyemem." "Biri sana bir kötülük mü yaptı?" "Kimse bir kötülük yapmadı. Beni Tanrı cezalandırdı." "Elbette her şey Tanrı'dandır. Gene de yiyecek ve kalacak yer bulman lazım. Ne tarafa gitmek istiyorsun?" "Benim için her yer aynı." Simon şaşırmıştı. Adam üçkağıtçı birine benzemiyordu. Kibar kibar konuşuyor ama kendisiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Simon içinden kim bilir başına neler geldi diye geçiriyordu. Yabancıya dönerek
O halde evime gel, benimle en azından bir parça ısınmış olursun dedi. Böylece Simon eve giderken yabancı da onunla birlikte geldi. Kuvvetli bir rüzgar esiyordu ve Simon gömleğinin altında üşüyordu. İçkinin etkisi geçmişti ve artık soğuğu hissediyordu. Burnunu çeke çeke yürüyor, karısının ceketine sarınıyordu. Haydi bakalım, buldun mu şimdi koyun derisini? Koyun derisi diye gittim, sırtımda palto bile olmadan eve dönüyorum. Üstelik çıplak bir adamla. Matryona bundan hiç hoşlanmayacak diye geçiriyordu kafasından. Karısını düşününce kendini üzgün hissetti. Ama yabancıya bakınca onun kilisede kendisine bakışını gözünün önünde getirince kalbinde bir mutluluk belirdi. Simon'un karısı o gün bütün işleri erkenden bitirmişti. Odun kesmiş, su getirmiş, çocuklara yemeklerini yedirmiş, kendi de oturup yemeğini yemişti ve şimdi de oturmuş düşünüyordu. Acaba ekmeği şimdi mi yapsam yoksa yarın mı diye soruyordu kendi kendisine. Büyük bir parça ekmek artmıştı. Eğer Simon kasabada yemek yediyse ve sofrada fazla yemek yemezse diye düşündü. Ekmek bir gün daha bekleyecek. Ekmek parçasını eliyle tekrar tekrar tarttı. Bugün ekmek yapmayayım. Evde sadece bir pişirimlik un kaldı. Bununla cumaya kadar idare edelim diye düşündü. Böylece Matryona ekmeği kaldırarak masaya oturdu ve kocasının gömleğini yamamaya başladı. Bir yandan yama yaparken diğer yandan da kocasını kışlık palto için koyun derisi alırken hayal ediyordu. Satıcı bizimkini aldatmasa bari. Benim iyi yürekli kocam çok saftır. Kimseyi aldatmaz ama kendisi bir çocuğu bile kanabilir. 8 ruble çok para. O fiyata iyi bir palto alması lazım. Tabaklanmış deri olmasın ama. Şöyle doğru dürüst bir kışlık palto olsun. Geçen kış sırtımda sıcak tutan bir palto olmadığı için az mı sıkıntı çektim? Ne nehre inebiliyor ne de bir yere çıkabiliyordum. Kocam evden çıkarken bütün giysileri giyiyordu üstüne. Bana giyecek bir şey kalmıyordu. Bugün erken çıkmadı yola gerçi ama gene de bu vakitler dönebilir. İnşallah parayı çılgınca ona buna harcamamıştır. Matryona tam bunları aklından geçiriyordu ki eşikten ayak sesleri gelmeye başladı ve birileri içeri girdi. Matryona iğneyi gömleğe batırdı ve koridora çıktı. Karşısında 2 adam duruyordu. İçlerinden biri Simon'du. Simon'un yanındaysa keçe çizmeler giyen şapkasız bir adam duruyordu. Matryona kocasının alkol koktuğunu hemen fark etti. Bak sen içki içmiş diye düşündü. Kocasının üzerinde palto olmadığını, sadece bir ceket olduğunu, paket falan getirmediğini, orada öylece ayakta durduğunu ve utandığını görünce de kalbi hayal kırıklığından parçalanacak gibi oldu. Parayı içkiye yatırmış diye düşündü. Serserinin tekiyle yemiş paraları. Tutmuş bir de herife eve getirmiş. Matryona 2 adamın içeri girmesine bir şey demedi. Kendi de onları izledi. Yabancının kocasının ceketini giyen ufak ve ince yapılı genç bir adam olduğunu gördü. Adamın üstünde bir gömlek göremedi. Bir şapkası da yoktu. İçeri girdikten sonra genç adam ne bir hareket etmiş ne de gözlerini kaldırıp kadına bakmıştı. Matryona korktuğuna göre kötü biri olmalı diye düşündü. Matryona kaşlarını çattı ve bu ikisinin de yapacaklarını görmek için ocağın yanında beklemeye başladı. Simon şapkasını çıkararak her şey yolundaymışçasına kanepeye oturdu. Matryona gel, varsa bize biraz ekmek getir, dedi. Matryona kendi kendisine bir şeyler mırıldandı ve hiç kımıldamaksızın ocağın yanında durduğu yerde beklemeye devam etti. Birbirine bir diğerine bakarak hayır anlamında kafasını salladı. Simon karısının öfkeli olduğunu görüyorduysa da bunu görmemezlikten geldi. Hiçbir şey fark etmemiş gibi adamı kolundan tutarak "Otur arkadaşım," dedi. "Akşam yemeğimizi yiyelim." Yabancı kanepeye oturdu. "Bize yemek yapmadın mı?" diye sordu Simon karısına. Matryona öfkesi taştı. "Yemek yaptım ama sizin için değil.
Bana öyle geliyor ki içkiden senin aklın başında değil. Koyun derisi palto almaya gittin, eve üstündeki ceketle dönüyorsun. Yanında da çıplak bir serseri getiriyorsun. Sizin gibi sarhoşlara verecek yemeğim yok. Yeter Matryona, sebepsiz yere çeneni yorma. Önce bir sor bakalım nasıl bir adam? Parayı ne yaptığını söyleyebilecek misin? Simon ceketinin cebinden 3 rublelik banknotu çıkardı ve katlanmış parayı açtı. İşte para. Trifonov borcunu ödemedi. En kısa zamanda ödeyecekmiş. Matryona daha da öfkelendi. Kocası hiç koyun derisi almadığı gibi sırtındaki ceketi de bu çıplak adama giydirmiş ve adamı evlerine getirmişti. Parayı masadan kaptığı gibi güvenli bir yere kaldırdı ve size vereceğim yemeğim yok. Dünyadaki bütün çıplak ayyaşları biz besleyemeyiz dedi. Matryona, bak bir sus biraz. Önce bir dinle bakalım ne anlatacağım. Aptal bir sarhoşu niye dinleyecekmişim? Senin gibi bir ayyaşla evlenmek, istememekle ne kadar haklıymışım. Anamın verdiği keten kumaşı içkide yedin. Şimdi de bir palto almaya gittin, onun da parasını içkide yedin. Simon karısına sadece 20 kopek harcadığını ve adamı nasıl bulduğunu anlatmaya çalıştıysa da karısı onu konuşturmadı. O bir söylediyse karısı 10 söyledi. Ta 10 yıl önce olmuş bitmiş meselelerden bahsediyordu. Matryona hiç durmaksızın konuştu ve en sonunda birdenbire kocasının üstüne saldırarak adamı kolundan yakaladı. Ceketimi ver. Tek ceketim bu benim. Bir daha benden alıp kendin giymeyeceksin. Ver dedim sana. Seni uyuz köpek. Şeytan görsün yüzünü. Simon ceketi çıkarmaya başladı. Ceketin bir kolunun içi dışına çıkmıştı. Matryona ceketi kocasının elinden alırken ceket dikiş yerlerinden söküldü. Kadın ceketi kaptı, sırtına geçirdi ve kapıya doğru yöneldi. Dışarı çıkmak niyetindeydi. Ancak bir kararsızlık geçirdi ve duraksadı. Dışarı çıkarak öfkesini yatıştırmak istiyordu ama aynı zamanda yabancının nasıl biri olduğunu da merak ediyordu. Matryona durup, eğer iyi bir adam olsaydı böyle çıplak dolaşmazdı. Baksana bir gömleği bile yok sırtında. Eğer düzgün biri olsaydı onunla nerede tanıştığını anlatırdın dedi. İşte ben de sana tam bunu anlatmak istiyorum diye karşılık verdi Simon. Kilisenin yanına geldiğimde onu çıplak ve soğuktan donmuş bir vaziyette otururken gördüm. Çıplak oturulacak hava mı? Beni ona Tanrı gönderdi. Yoksa donardı. Ne yapsaydım sence? Kim bilir başına neler gelmişti. Aldım onu giydirdim ve eve getirdim. Bu kadar kızma Matryona. Ayıp, günah. Bir gün hepimiz öleceğiz unutma. Matryona öfkeli sözler söyleyecekti ki yabancıya baktı ve sustu. Genç adam kanepenin ucuna ilişmiş, öylece hareketsiz duruyordu. Ellerini dizlerinin üzerine koymuş, başı göğsüne düşmüştü. Gözleri kapalıydı. Kaşları acı çektiğini gösterir gibi çatılmıştı. Matryona hala susuyordu. Simon, Matryona sende hiç tanrı korkusu yok dedi. Matryona bu sözleri duydu ve yabancıya baktı. Birden kalbinde bu yabancıya karşı bir yumuşaklık hissetti. Kapıdan geri döndü. Ocağa giderek yemeğe getirdi. Masaya bir fincan koydu ve fincana bir miktar süt döktü. Kalan son ekmeği de masaya getirdi ve bıçakla kaşıkları yerleştirdi. "Yiyin yiyeceksiniz" dedi. Simon yabancıyı masaya götürdü. "Genç, otur hadi" dedi. Simon ekmeği kesti ve et suyunu ufaladı. Birlikte yemeye başladılar. Matryona masanın köşesine oturmuş, başını elinin üzerine koymuş yabancıyı seyrediyordu. Matryona'yı adama karşı bir acıma duygusu sarmıştı. Ona ısınmaya başlıyordu. Adamın yüzüne derhal bir ışıltı gelmişti. Artık kaşlarını çatmıyor, gözlerini yukarı kaldırıp Matryona'ya bakıyor ve gülümsüyordu. Yemeklerini bitirince kadın sofrayı kaldırdı ve yabancıyı sorguya çekmeye başladı. "Neredensin?" diye sordu. "Bu civardan değilim." "Ne işin vardı peki yollarda?" "Söyleyemem." "Birilerine paranı mı çaldırdın?" "Beni Tanrı cezalandırdı." "Oracıkta öyle çıplak mı yatıyordun?" "Evet, çıplaktım ve soğuktan donmak üzereydim."
Simon beni gördü ve halime acıdı. Ceketini çıkartıp bana giydirdi ve beni buraya getirdi. Siz de bana yiyecek ve içecek verdiniz ve bana merhametle yaklaştınız. Bunun için Tanrı sizi ödüllendirecektir. Matryona ayağa kalktı. Gidip pencereden kocasının onlar gelmeden yamadığı gömleğini alarak yabancıya verdi. Adama bir de pantolon getirdi. Al dedi, gömleğin yok. Bunu giy üzerine. Tavan arasına ya da ocağın üzerine nereye istersen oraya uzan. Yabancı ceketi çıkartıp gömleği giydi ve tavan arasında uzandı. Matryona mumu söndürdü, ceketi aldı ve yatağa kocasının yanına çıktı. Matryona ceketin belden aşağısını üzerine çekti ve yattı. Ama uyuyamıyordu çünkü aklı yabancıya takılmıştı. Adamın kalan son ekmeklerini yediği ve ertesi gün için hiç ekmekleri olmadığı ve adama verdiği gömlekle pantolon aklına gelince büyük bir üzüntüye kapıldı. Ama adamın kendisine gülümseyişini hatırlayınca kalbi mutlulukla doldu. Matryona uzunca bir süre uyuyamadı ve Simon'un da uyumadığını görünce kocası ceketini kendi üzerine çekmişti. Simon, kalan son ekmeği de yediniz. Kabarmaya başka hamur da bırakmadım. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Belki komşumuz Mate'den bir parça ödünç alabilirim. Ölmez sağ kalırsak elbet bir şeyler yiyeceğiz. Kadın bir süre sessizce uzandıktan sonra iyi birine benziyor ama bize neden kim olduğunu söylemiyor. Eminim kendine göre sebepleri vardır. Simon, biz hep veriyoruz da neden hiç kimse bize hiçbir şey vermiyor? Simon ne söylemesi gerektiğini bilemediğinden sadece bırakalım artık konuşmayı dedi ve uyumak için arkasına döndü. Ertesi sabah Simon uyandığında çocuklar hala uyuyorlardı. Karısı ekmek ödünç almak için komşuya kadar gitmişti. Yabancı adam yalnız başına kanepede oturuyordu. Üzerinde eski gömlekle pantolon vardı ve gözlerini yukarıya doğru bakıyordu. Yüzü dünkünden de daha parlaktı. Simon adama, "Bak arkadaşım," dedi. "İnsanın karnı yiyecek aş ister. Çıplak bedeni de giyecek elbise. İnsan hayatta kalmak için çalışmak zorundadır. Senin elinden ne iş gelir?" "Hiçbir iş gelmez." Simon şaşırmıştı. "İnsan her şeyi öğrenebilir, yeter ki istesin," dedi. "İnsanlar çalışıyorlar, madem ben de çalışacağım." "Adın ne senin?" "Michael." "Bak Michael, kendi hakkında konuşmak istemiyorsan bu kendi bileceğin iş. Ama yaşamak için çalışmak zorundasın. Sana dediğim işi yaparsan sana yiyecek ve kalacak yer veririm." "Teşekkür ederim, öğrenirim. Ne yapacağımı gösterin bana." Simon iplik alarak baş parmağının etrafında dolamaya başladı. "Gördün mü, bak çok kolay." Michael önce onu izledi. Sonra o da baş parmağının etrafına iplik sardı ve aynı şekilde dolamaya başladı. Ustalığı kapmıştı. Sonra Simon ona ipliği nasıl cila süreceğini gösterdi. Michael bu işte de ustalaştı. Arkasından Simon ona sert ipliklerin nasıl büküleceğini ve nasıl dikiş dikeceğini öğretti. Michael bunları da çabucak öğrendi. Michael kendisine öğretilen her şeyi derhal kavruyordu. 3 gün sonunda hayatı boyunca çizme dikmiş gibi iyi dikiş yapıyordu. Durmak bilmeksizin çalışıyor ve çok az yemek yiyordu. İşi bitince sessizce oturup yukarıya doğru bakıyordu. Sokağa nadiren çıkıyor, gerekmedikçe kimseyle konuşmuyordu. Ne kimseyle şakalaşıyor ne de gülüyordu. Onun o akşam Matryona kendisine yemek verdiği zamanki gülümseyişinden başka bir daha gülümsediğini görmemişlerdi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı ve bir yıl böyle geçti. Michael Simon'larda kaldı ve onlar için çalıştı. Ünü günden güne yayılıyordu. Öyle ki insanlar artık hiç kimsenin Simon'un kalfası Michael kadar güzel ve sağlam çizme dikemediğini söylüyorlardı. Yörenin bütün insanları çizme diktirmek için Simon'a gelmeye başlamışlardı. Simon gitgide zengin biri olmaya başlamıştı. Bir kış günü Simon ile Michael işlerinin başına oturmuşlar çalışırlarken 3 atın çektiği çıngıraklı bir kızak kulübeye doğru geldi. Michael'la Simon pencereden dışarı baktılar.
Kızak kapılarının önünde durmuştu. Zarif bir uşak arabadan aşağı atlayarak kapıyı açtı. Kürk paltolu bir beyefendi kızaklı arabadan aşağı inerek Simon'un kulübesine doğru yürümeye başladı. Matryona ayağa fırlayarak kapıyı sonuna kadar açtı. Beyefendi başını eğerek kulübeden içeri girdi. Tekrar doğrulduğunda başı neredeyse tavana değiyordu. Odanın durduğu kısmını neredeyse tamamen kaplamıştı. Simon doğruldu, eğilerek selam verdi ve beyefendiye şaşkınlıkla bakmaya başladı. Onun gibi birisini daha önce hiç görmemişti. Kendisi sıskaydı. Michael zayıftı. Matryona ise bir deri bir kemikti. Bu adamsa daha çok başka dünyadan gelmiş birine benziyordu. Adam pancar suratlı, iri yarı cüsseliydi. Boynu bir boğanınki gibiydi ve demirden yapılmış gibi sağlam bir görünüşü vardı. Adam bir püf dedi, paltosunu çıkardı ve kanepeye oturdu. Usta hanginiz dedi. Simon öne çıkarak benim ekselansları dedi. Bunun üzerine adam genç delikanlıya seslendi. Hey Fetka, deriyi getir buraya. Uşak elinde bir paketle koşarak içeri girdi. Adam paketi alarak masanın üzerine koydu. Aç dedi, delikanlı paketi aç. Adam eliyle deriyi göstererek bak buraya ayakkabıcı dedi. Bu deriyi görüyor musun? Evet sayın yargıç. Peki bunun ne tür bir deri olduğunu biliyor musun? Simon eliyle deriye dokunarak iyi kalite deri dedi. Tabii iyi kalite. Ne o seni aptal, hayatında hiç böyle bir deri görmedin mi? Alman derisi, fiyatı da 20 ruble. Simon korkarak nerede göreceğim ki böyle bir deriyi dedi. Ha şunu bileydin, şimdi bana bundan bir çift çizme yapabilir misin? Evet ekselansları yapabilirim. Bunun üzerine adam Simon'a bağırmaya başladı. Yapabilirsin demek öyle mi? Bak bu çizmeleri kime yaptığını ve derinin hangi kalitede bir deri olduğunu aklından çıkarayım deme. Bana dikeceğin çizmeler 1 yıl gitmeli. Ne şekli bozulmalı ne de dikişleri sökülmeli. Eğer yapabileceksen deriyi al kesmeye başla. Ama yok yapamam diyorsan da baştan söyle. Seni uyarıyorum. Eğer dikeceğin çizmeler 1 yıl içerisinde sökülecek ya da şeklini yitirecek olursa seni hapse attırırım. 1 yıl boyunca dikişlerinden patlamaz ya da şekillerini korursa sana ekmeğinin karşılığında 10 ruble vereceğim. Simon korkmuştu ve de ne söyleyeceğini bilemiyordu. Michael'a baktı ve dirseğiyle dürterek işe alayım mı diye fısıldadı. Michael evet al der gibi başını salladı. Simon Michael'ın dediği gibi yaptı ve 1 yıl boyunca açılmayacak ve şekli bozulmayacak olan çizmeleri yapacağını söyledi. Adam uşağını yanına çağırdı ve sol ayağını öne doğru uzatarak çizmesini çıkarmasını istedi. Simon'a ölçümü al dedi. Simon kağıt şeritlerini birbirine iğneyle tutuşturarak yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir mezura meydana getirdi ve eliyle mezurayı düzletti. Dizleri üzerine çöktü. Adamın çorabının kirlenmesin diye önlüğündeki pislikleri temizledi ve ölçüyü almaya başladı. Ayak tabanını ölçtü, ayak parmaklarıyla ayak bileği arasında kalan kavisli kısmın çevresini de sonra bacağını baldır kısmını da ölçmeye başladı. Ancak kağıt küçük geldi. Adamın baldırı adeta bir direk kalınlığındaydı.